Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Buse. Bu videoda daha önce tığ ile ördüğüm bir atkının nasıl örüldüğünü detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Atkı çok fazla geniş olmadı. Örerken tığ kullandım ve lastik modeli ile ördüm. Atkının uzunluğu 160 santim, genişliği ise 10 santim ve örerken toplamda bir yumak kullandım. İpi ben BİM'den almıştım. Hatta şu şekilde ayırdım. Püskülleri yaparken de göstermek istiyorum. Bu şekilde ipin etiketi. Bunu açmadan elimde olan diğer etiket ile göstermek istiyorum. Bu ipin aynısıydı. Bir pembe bir de bu şekilde morlu bir renk almıştım. %100 akrilik bir ip ve önerilen tığ kalınlığı 3 mm. Renk kodu da bu şekilde. 100 gramı da 292 metrelik bir ipmiş. Etiketi böyle. Hala satılıyor mu bilmiyorum ama bazen geldiğinde olabilir belki. İp aynen bu şekildeydi. Bu da batik bir ipti. Hiçbir şekilde renk değiştirmedim. Farklı bir ip eklemedim. Boyu da yeterli oldu bence bir atkı için. Tabii tamamı kadraja sığmıyor. Instagram hesabımda paylaşıyor olacağım. Şimdi modeli gösterirken daha farklı bir iple göstermek istiyorum. Çünkü böyle karışık renkli olduğu için model tam anlaşılmayacak gibi geliyor bana. O yüzden daha farklı, daha kalın bir iple göstermek istiyorum. İpinize göre tığ seçebilirsiniz. Benim şimdi anlatacağım ip daha kalın olduğu için 6 mm'lik bir tığ kullanmak istiyorum. Bunu örerken 4 mm'lik tığ kullanmıştım. Eğer daha sıkı örüyorsanız tığ biraz artırabilirsiniz. Daha gevşek örüyorsanız da küçük tığlar tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde lastik model bir atkı oldu. Şimdi atkının yapılışına geçebiliriz. Anlatacağım ip oldukça kalın diğer ipe göre ve Kartopu markasına ait. Zincir çekerek başlıyoruz. Atkının boyu ne kadar olsun isterseniz o kadar zincir çekebilirsiniz. Ben şimdi küçük bir örnek üzerinde göstereceğim için 10-15 civarı çekeceğim. Diğer atkıda 250 tane zincir çekmiştim. Bir de artı 2 eklemiştim üzerine. Yani 252 tane zincir çekmiştim. Bu şekilde bir tane düğüm yapıyorum. Zincir yapmak için tığ buradaki boşluğun içerisinde. İpi doladım. Bu boşluktan geri çıktım. Doluyorum. Boşluktan geri çıkıyorum. Bu şekilde atkının uzunluğu ne kadar olsun isterseniz o kadar zincir çekebilirsiniz. Ben diğer atkıda 250 tane zincir çekmiştim. Bu kadar yeterli şimdi modeli anlatmak için. İstediğiniz uzunluğa geldikten sonra üzerine artı 2 ekliyoruz. Bu kenar kısmının daha düzgün durması için. Model yarım trabzandan oluşacak. O yüzden ip tığın üzerinde 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğe batıyorum. İlmeği çıkardım. Tığdaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Yarım trabzan yapmış oldum. İp tığın üzerinde ilmeğe battım. Bu şekilde çıktım ve üçünü birlikte ördüm. İlmeğe battım. Üçünü birlikte ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar yarım trabzan yapıyoruz. Son ilmeğiyle yarım trabzanı yapıyorum. İlk sıra bitmiş oldu. 2 zincir. Yeni sıraya geçtik. Bu arada bu modeli isterseniz sık iğne veya ikili trabzanla da örebilirsiniz. Örgüyü çevirdim. Lastik model öreceğiz. Onun için ilmeklerin orta kısmına batacağız. İpi doladım. Yarım trabzan olduğu için ip her zaman tığın üzerinde olacak.
ilmeğin ortasına batıyorum. Böylece arkadaki ilmeği almış oldum ve onu örüyorum. Normal örecek olsaydık bu şekilde iki kanadı birden alırdık. Ama öyle yapmıyoruz. Burada V gibi görünen ilmeklerin ortasına batıyoruz. İp tığın üzerinde, ortasına battım. İlmeği çıkardım ve ördüm. İpi doladım. İlmeğin ortasına batıyorum ve arka kanadını alıyorum. Ördüm. Tabi sizin ilmeğiniz daha fazla olduğu için ona göre sıra sonuna kadar bunu devam ettirebilirsiniz. Duruşu bu şekilde olacak. Sıra sonuna kadar anlattığım şekilde örüyorum. Son ilmeğe geldim. 2 zincir, örgüyü çevirdim. Yeni sıraya başlarken bakın ilmeklerime bakıyorum yine. İp tığın üzerinde, ilmeğin ortasına batıyorum yine. İlmek çıkardım ve ördüm. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. İlmeklerin sadece ortasına batıyoruz. Bu arada ortasına değil de bu şekilde batarak örseniz olmaz mı? Elbette olur. Ama ben lastik örgü olsun istediğim için bunda çok belli olmuyor. Lastik örgü olsun istediğim için bu şekilde ortasına batıyoruz. Eğer ortasına batmadan örerseniz dümdüz bir atkınız olmuş olur. O da olur. O şekilde de örülebilir. Yine sıra sonuna kadar anlattığım şekilde devam ediyoruz. Son ilmeği de ördüm. Yeni sıraya başlarken her zaman 2 zincir. Eğer sık iğne ile örüyorsanız 1 zincir yeterli olacaktır. İkili trabzan için ise 2 veya 3 zincir yeterli olacaktır. Örgüyü çevirdim. Yine anlattığım şekilde devam edecek. Atkının genişliği ne kadar olsun isterseniz o şekilde devam edebilirsiniz. Çünkü biz boyuna örüyoruz. 250 zincir atkının boyuydu. Biz artık atkıyı böyle enine doğru genişletiyoruz. Ve atkının eni ne kadar olsun isterseniz o kadar devam edebilirsiniz. Sıra sonuna kadar lastik örgü yapmaya devam ediyorum. Modelin duruşu bu şekilde. Umarım anlaşılır olmuştur. Çünkü daha fazla devam etmek istemiyorum. Siz bunu istediğiniz kadar devam ettirebilirsiniz. Tam tersi atkının boyuna değil de eline zincir çekip boyunca örebilirsiniz. Bu sefer lastik örgü bu şekilde yanlamasını değil de bu şekilde duracaktır. O şekilde de tercih edilebilir. Tamamen size kalmış. Şimdi ben atkının püsküllerini nasıl yaptım onu göstermek istiyorum. Pembe ipin de kodunu gösterebilirim. Aynı marka. Önerilen tığ ve şiş kalınlığı. Renk kodu bu şekilde. Ve 100 gramı da 292 metre ve %100 akrilik bir ip. Ben püskülleri zaten yapmaya başlamıştım bu şekilde. Püskülün boyu ne kadar olsun isterseniz o kadar
kesmeniz gerekiyor. Ben 30 santim uzunluğunda ip kestim. 2'ye katlandığında bu 15 santim olacak. Siz de istediğiniz uzunluğa göre kesebilirsiniz. Tuttururken bu şekilde 2'ye katlıyorum. Tutturmak istediğim noktayı belirliyorum. Tığ ile yapacağım. Arkadan tığ yerleştirdim. İpi aldım ve geçirdim. Düğüm yapıyoruz. Bu şekilde. Bu kadar basit. İplerimi ayarlamıştım. 2'ye katlıyorum. Yerleştirmek istediğim yeri seçiyorum. Tığ arkada, istediğim noktaya yerleştirdim. İpi aldım. Bu noktadan çıktım. Ve düğüm yapıyorum. Sıklık ne kadar olsun isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Bu arada bir ipin tamamı yetti gerçekten atkıya. Sadece püskül için bu kadar ip kaldı. Onları da püsküle harcayacağım. Farklı markanın farklı iplerini tercih edebilirsiniz. Elinize kalan ipleri de değerlendirebilirsiniz. Böylece rengarenk bir atkınız olmuş olur. Bu şekilde püsküllerimi yapıyorum. Başlangıç seviyesi için de uygun olduğunu düşünüyorum bu atkı modelinin. Eğer örgüye yeni başladıysanız bence kolay olacaktır sizin için de. Püskülleri tamamladım. Birazcık makasla kestim ve düzelttim. Şu an atkımız tamamlanmış oldu. Bir tane iple bütün atkıyı örmüş olduk ve gerçekten hiç ip kalmadı. Detaylı fotoğrafını Instagram adresimde paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da takip edebilirsiniz. Umarım keyif almışsınızdır ve anlaşılır olmuştur. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.